Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kabarmaya doymayan yumuşacık tel tel ayrılan örgü poğaça tarifi hazırladım. İnanın yapımı çok kolay, lezzetli bir o kadar lezzetli olan bu poğaçamızın hemen buyurun lafı hiç uzatmadan yapım aşamasına geçelim. Poğaçamızın hamuru için yoğurma kasemize ılık sütlerimizi eklemekle başlıyoruz. 2 su bardağı ılık süt ekliyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milimlik klasik su bardağı. 1 su bardağı ılık suyumu da ekliyorum. Suyumuzun sütümüzün mutlaka ılık olmasına özen gösterelim. 1 paket kuru maya ekliyorum. 2 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Sizler dilerseniz kuru maya yerine yaş maya olarak da kullanabilirsiniz. Ben mayamı çok öyle aktif hale getirmek için çok uzun süre karıştırmıyorum. 15 en fazla 20 saniye kadar karıştırmam yeterli oluyor. 1 su bardağı sıvı yağımı da ekliyorum. 2 küçük tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Malzemelerim güzelce karıştırdıktan sonra unumun bir kısmını ekliyorum. Ve sonrasında poğaçamda 1 su bardağı da nişasta kullanacağım. Sizler dilerseniz nişasta kullanmak istemiyorsanız onun yerine un olarak da kullanabilirsiniz. Nişastayla da yumuşacık pamuk gibi poğaçalar yapabilirsiniz. Çok fazla eklememize gerek yok. Nişasta 1 su bardağı eklememiz yeterli. Ben mısır nişastası kullandım. Sizler dilerseniz buğday nişastası olarak da kullanabilirsiniz. Hamurum toparlanana kadar yavaş yavaş un eklemesi yaparak toplamda 8 su bardağı kadar un kullandım. Un kullandığım bardak ölçüsünde 200 milimlik klasik su bardağı, 1 su bardağı mısır nişastası kullanmıştım. Bu malzemeleri göz önüne alarak kullanmaya özen gösterin. Tabii ki un marka kalitesine göre değişebileceği için arkadaşlar hamurunuz bu kıvam alana kadar un eklemesi yapmanız yeterli. Gördüğünüz gibi hafif ele yapışan yumuşak esnek bir hamur olacak. Hamurumun üzerine 1 yemek kaşığı oda ısısında bekletmiş olduğum tereyağımı ekliyorum. Tereyağı yerine katı yağ margarin de kullanabilirsiniz. Tabii ki lezzet ve sağlık açısından tereyağı eklemeniz daha güzel olacaktır. Tereyağımı güzelce hamura yediriyorum. Tereyağı yedirmeden önce hamurum sizin de gördüğünüz gibi biraz yumuşak ele yapışan bir hamurdu. Ama bakın şimdi tereyağını yedikten sonra hamurum çok güzel toparlandı ve kendine geldi. Bu yumuşaklıkta olana kadar un eklemesi yaparak sizler de çok güzel poğaçalar yapabilirsiniz. Evet, artık istediğim kıvama gelen poğaça hamurumun üzerini kapatacağım. Yaklaşık 45 dakika dinlenmeye alacağım. Örgü poğaçamı yaparken sonrasında da bekletme işlemlerim olduğu için sadece 45 dakika mayalandıracağım poğaça hamurumu. 45 dakika mayalandırmış olduğum hamurumun ilk maya kokusunun çıkması için yoğurma kasemde çok az bu şekilde yoğurmam yeterli ve sonrasında tezgahıma alıyorum. Hamurumun çok fazla mayasının da sönmemesi için hamurumu çok fazla yoğurmadan bu işlemi yapıyorum. Hamurumu toparladıktan sonra hamur kesme aparatımla 18 parçaya böleceğim. Sizler dilerseniz daha ufak veya daha büyük yaparak tabii ki beze sayısını azaltabilir, çoğaltabilirsiniz. İlk başta gelişi güzel kestim hamurumu, sonrasında elimle tabii ki ufaklık büyüklük ayırarak 18 bezeye tamamlayacağım. Avucumun içinde de güzelce bezelerimi yuvarlıyorum. 18 parçaya ayırmış olduğum bezelerimi büyük bir servis tabağının içine alacağım. Öncesinde çok az fırçamı sıvı yağ batırıyorum ve servis tabağımın alt kısmını yağlıyorum. Sonrasında bezelerimi yağlamış olduğum servis tabağının üzerine alıyorum. Servis tabağıma almış olduğum bezelerimin üzerinde fırça yardımıyla çok az yağlıyorum. Toplamda bu işlem için 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ kullandım. Sizler de çok fazla kullanmadan 4 yemek kaşığı sıvı yağla bu işlemi yapabilirsiniz. Sıvı yağla yağlamış olduğum bezelerimin üzerine buzdolabı poşeti örtüyorum. Bu şekilde 15 dakika kadar dinlenmeye alıyorum. 15 dakika dinlendirmiş olduğum bezemin bir tanesini alıyorum. Geri kalan bezelerimin de üzerinin kurumaması için tekrardan buzdolabı poşeti örterek kenara alıyorum. Bezemin ters tarafından tezgahıma alıp bu şekilde ufak pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Açmış olduğum hamurumun üzerine rendelenmiş kaşar koyuyorum. Yalnız çok fazla kaşar eklememeye özen gösterin. Şekil verirken sonrasında bozulmalar oluşabilir. Dinlendirmiş olduğum bezemin alt tarafı yani ters tarafıyla açma işlemini yapıyorum ki daha kolaylıkla oluyor. Hem bezemizi dinlendirip sıvı yağla da yağladığımız için bu işlemi hiç zorlanmadan, tezgahımızda yağlamadan da kolaylıkla yapabiliyoruz. Bütün bezelerimi katlayarak rulo yaptım ve kenara aldım. İlk önce rulo yapmış olduğum bezemi alıyorum. Uç kısımlarını bu şekilde birleştiriyorum. Kaşarların dışarıya çıkmaması için.
Kenarlarını kapatmış olduğum hamurumu bu şekilde avucumun içiyle bastırıyorum ve uzun şeritler yapıyorum. Çok fazla uzun yapmanıza gerek yok. Örgü poğaça olacağı için arkadaşlar. Eğer bakın bu aşamalarda da kaşarlarında birazcık yırtılma olursa elinizle bu şekilde kapatarak yama yapabilirsiniz. Çok fazla uzun olmayacak şekilde şerit yaptım arkadaşlar ve hemen uç kısmını burada birleştiriyorum. Diğer uç kısmını da birleştirmiş olduğum halka hamurumdan geçiriyorum ve sonrasında elimle bu şekli veriyorum. İlk örgü poğaçamın şeklini yaptıktan sonra sizlere bir şey belirtmek istiyorum. Eğer bu şekilde avucunuza bastırarak şeritler yaparken hamurlarınıza kopma oluyorsa, çok yumuşak olduysa avuç içinizi çok az unlayarak kolayca bu işlemi yapabilirsiniz. Benim hamurum tam kıvamlı olduğu için avuç içimi çok unlamadım ama sizlere göstermek için arkadaşlar avuç içimi unlayarak bu şekli verdim. Hamurunuz yumuşak olduysa tekrar dediğim gibi avuç içinizi unlayarak çok kolaylıkla yapabilirsiniz. Evet, uzun şeritimi arkadaşlar tekrardan örgü poğaça şeklini veriyorum. Kolaylıkla hemen örgü poğaçamı şeklini verdim. Ben sizlere son kez bir kere daha göstermek istiyorum detaylı şekilde. Aklıma gelen püf noktalarında bu aşamalarda anlattığım için arkadaşlar bazı yerleri çok uzatıyorum. Kusura bakmayın, hakkınızı helal edin. Tabii ki sıkıldığınız yerde ileriye sararak daha hızlı bir şekilde izleme yapabilirsiniz. Evet, uzun şeritimi güzelce uç kısmını birleştirdim ve geri kalan kısımlarını bu şekilde şekilledim. Fazla kalan hamurumu da arkaya bu şekilde sabitliyorum ve yağlı kağıt serilmiş tepsime yerleştirdim. Poğaçalarımın üzerine temiz bez örterek yaklaşık 15-20 dakika kadar tepsi mayası yapıyoruz. Tepsi mayası yapmış olduğum poğaçalarım da gördüğünüz gibi çok güzel kabardı. Üzerine sürmek için 2 adet yumurta sarısını kullanacağım. 1 tatlı kaşığı kadar sıvı yağ ekledim arkadaşlar. Yumurta sarılarımın içine çay kaşığının ucuyla kakao ekliyorum. Kesinlikle kakaoyu çok fazla eklemeyin. Kakao eklediğinizde de yumurta sarınızın içine poğaçalarınızın açmalarınızın üzeri daha güzel kızarmış olur. Tabii ki kakao yerine birkaç damla pekmez de kullanabilirsiniz. Poğaçalarımın üzerinin daha güzel kızarması için aralarında fırçayla güzelce yumurta sarısını sürüyorum. Tabii ki poğaçama yumurta sarısını sürerken fırçayı çok bastırmıyorum ki tepsi mayası yaptığımız için poğaçalarımızın havasının sönmemesi için. Ben de yumurta sarısını sürerken sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yumurta sarılarımı güzelce poğaçama sürdükten sonra 3 tane poğaçamı da ufak tepsiye aldım. Toplamda 18 bezeydi poğaçalarım. Bunu da burada belirtmiş olayım. Öncesinde 5 dakika ısıtılmış 180 derece alt üst fanlı ayarda poğaçalarımı pişirmek üzere fırınıma koyuyorum. Tabii ki 2 tepsi olduğu için kontrollü şekilde pişireceğim. Poğaçalarım da gördüğünüz gibi fırında çok güzel kabarmaya başladılar. Bu tarifle gerçekten kabarmaya doymayan çok güzel örgü poğaçalar oluyor. Toplamda 35-40 dakikada benim fırında pişti. Tabii ki sizlerin fırınıza göre bu süre değişebilir. Fırından çıkan örgü poğaçalarımın ilk sıcaklığıyla sizlere hemen yakından ne kadar yumuşak olduğunu da göstermek istiyorum. İlk sıcaklığı çıkana kadar poğaçalarımın üzerine temiz mutfak bezi örterek bu şekilde 5-10 dakika dinlendireceğim poğaçalarımın daha güzel yumuşak olması için. Sizler de poğaçalarınız fırından çıkınca mutlaka üzerine temiz bez örtmeyi unutmayın ki yumuşacık olsun. Hemen bir tane ilk sıcaklığı çıkan poğaçamı sizlere yakından ne kadar güzel piştiğini ve yumuşacık dokusunu göstermek istiyorum. Bu poğaça tarifinde 1 su bardağı nişasta var. Tadını bozar mı diye eğer aklınızda soru işaretleri varsa kesinlikle tadını bozmuyor arkadaşlar. Buna emin olabilirsiniz. Daha önce ben nişastalı poğaça yapmıştım. Çok kişi tarafından denenip teşekkür edilmişti. Gördüğünüz gibi poğaçamla yumuşacık tel tel ayrılan bir örgü poğaçası oldu. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.